Size bu videomda Sultan İbrahim'in hayatını anlatacağım. Sultan İbrahim doğum tarihi 5 Kasım 1615 İstanbul, ölüm tarihi 18 Ağustos 1648 İstanbul. 18. Osmanlı Padişahı, 97. İslam halifesidir. Sultan İbrahim 8 Şubat 1640'da ağabeyi 4. Murad'ın ölümü üzerine 25 yaşında ve 18. padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Şehzadeliğinde çok sıkı bir saray hayatı yaşamış, erkek kardeşleri 4. Murad tarafından öldürtülmüş olduğundan korku içinde büyümüştü. Şehzadeliği 1. İbrahim 5 Kasım 1615 tarihinde doğdu. Babası Osmanlı Padişahı 1. Ahmet, annesi Kösem Sultan'dır. Babasının 1617 senesinde vefat etmesi ve amcası 1. Mustafa'nın tahttan indirilmesi ile ağabeyi 2. Osman tahta çıktı. Daha 2 yaşındayken kafese kapatıldı. Daha sonra aynı anneden doğan ağabeyi 4. Murad tahta çıktı. Sultan 4. Murad'ın emriyle Şehzade Beyazıt 1635'te Revan seferine çıkarken İbrişim Kemendi ile boğduruldu. Aynı zamanda diğer kardeşi Şehzade Süleyman da boğduruldu. Kösem Sultan'dan doğan öz kardeşi Şehzade Kasım ise 1638'de Bağdat Seferi arifesinde boğduruldu. Sultan İbrahim'in tahta nasıl çıktığı hakkında çeşitli tevatürler bulunmaktadır. Fransız Seyyah du Loir seyahatnamesine göre 4. Murad ölürken hayatta kalan tek şehzade olan İbrahim'i öldürmek üzere Şeyhülislam Zekeriya'da Yahya Efendi'nin fetva almış ve kendisinden sonra tahta Kırım Hanı'nın geçmesini istemişti. Fakat bu emir Kösem Sultan tarafından engellenmiş. Böylece Şehzade İbrahim Osmanlı tahtına çıkmıştı. Solakzade Mehmet Hemdemi'ye göre ise 4. Murad ölüm döşeğindeyken kardeşi İbrahim'i çağırtıp tahtın kendisinden sonra ona nasip olacağını söylemiş ve halkı koruyup gözetmesi vasiyetinde bulunarak kardeşiyle helalleşmişti. Osmanlı kroniklerinde anlatıldığı üzere ağabeyinin vefat haberini İbrahim bunu kendisini öldürmek için bir tertip olduğunu düşünüp odasından çıkmak istememiş, ancak ağabeyinin cesedini gördükten sonra ikna olmuş ve tahta cülüs etmiştir. Dönemin önemli olayları ise şöyledir. Sultan İbrahim tahta geçtiğinin ilk senesinde Emir Güneoğlu olayı yaşandı. 4. Murad'ın İran seferi sırasında Revan Kalesi kumandanı olan Emir Mügünoğlu kalenin fethinden sonra affedilerek Emirgan'da oturmasına izin verilmişti. Mirgünoğlu 4. Murad'ın ölümünü fırsat bilerek bölücü ve yıkıcı propaganda yaptı. Bu faaliyetleri üzerine İbrahim onu idam ettirdi. Ancak bundan dolayı İbrahim bazı çevrelerde düşman edindi. Diğer taraftan Malta şövalyelerinin fırsat buldukça Türk ticaret gemilerine saldırmaları yüzünden Sultan İbrahim onların en büyük sığınağı olan Girit adasının fethini emretti. 20 Haziran 1645'te Sakız Adası'ndan denize açılan Osmanlı donanması 17 Temmuz'da Girit Hanya limanını fethetti. Hanya'nın Osmanlılar tarafından fethi Avrupa'da büyük etki uyandırdı. Almanya'da ve İtalya bölgelerinde ülkeler asker göndererek Venedik'e yardım kararı aldılar. Hanya muhafazasına getiren Deli Hüseyin Paşa harekatı devamlı Resmo Kalesi'ne ele geçirdi. Bu sırada Hazarpare Ahmet Paşa aleyhine olarak başlayan isyan İbrahim'in de tahttan indirilmesiyle sonuçlandı. Tahta oğlu 4. Mehmet çıkarıldı. İsyancılar ve bunların önderi olan Sofu Mehmet Paşa İbrahim'i idam ettirdiler. 18 Ağustos 1648 Ayasofya Selahaddin Haziresinde caminin Roma döneminde vaftizhane olarak kullanılan kısmına defnedilmiştir. Sultan İbrahim döneminin devletin iç huzurunun sağlanması, mali durumun düzeltilmesi için önemli çalışmalar yapmış, para basılmadan para ayarının düşülerek ve vergilerin toplanarak hazinenin güçlendirilmesine çalışmıştır. Araba yasağı. İstanbul sokaklarında sık sık dolaştığı günlerden birinde önüne çıkan bir öküz arabası Sultan İbrahim'i hiddetlendirir. Bunun üzerine Sultan İbrahim verdiği bir emir ile şehir içinde halka arabayı yasaklar. Ancak günün birinde üfürükçüye gittiği sırada karşısına çıkan bir araba çıkması üzerine Sultan İbrahim bundan sorumlu tuttuğu Vezir-i Azam Salih Paşa'yı üfürükçünün evine çağırtıp oracıkta kuyu ipiyle boğdurttu. Var Ali Paşa isyanı. Güzelliğiyle bilinen İpşir Paşa'nın Sivas'taki eşi Perihan Hanım'ı kendine isteyen Sultan İbrahim'in emrine Var Ali Paşa karşı gelmiş ve İpşir Paşa'nın eşini Sultan İbrahim'e götürmemişti. Bu durum üzerine emri yerine getirmeyen Var Ali Paşa'nın görevinden alınmasına karar verildi. Onu öldürmekle görevlendirilen İpşir Paşa'nın saldırısına ise hazırlıksız yakalandı. Eşini savunduğu İpşir Paşa Var Ali Paşa'nın sonu oldu. İdam edilen Var Ali Paşa'nın kesilen başı İstanbul'a yollandı ve İpşir Paşa da ödüllendirildi. Sultan İbrahim'in ölümü.
Sultan İbrahim'in sabruk harcamaları tamamen mücevher işine yeni bir saltanat kayı yaptırması isteğiyle daha da arttı. Bunun için esnaftan, ulemadan, ocak ağalarından ve devlet ricalerinden ek vergiler istenildi ve buna muhalefet edecek olanların cezalandırılacakları duyuruldu. Kösem Sultan bunun bir patlamaya yol açabileceğine dair Sultan İbrahim'i uyarmak istemesi dolayısıyla saraydan atılarak İskender bahçesine sürgün edildi. Sadrazam Tezkereci Ahmet Paşa ise kendi sabruk harcamalarına devam etmekte ve oğlunun düğünü için yaptığı eğlentiler ve harcamalar hakkındaki haberler şehirde herkese yayılmaktaydı. 7 Ağustos 1648'de Ulema Fatihe başlarındaki Yeniçeri ağası Kapıkulu Ocakları ağaları da Et Meydanı'nda Orta Camii'nde toplandılar. Sultan İbrahim'in sefahatine ve koyduğu samur ve amber vergilerine karşı olarak bir ayaklanma üzerinde anlaştılar. Sabahleyin silahlanmış Kapıkulu askerleri Fatih Camii avlusuna geldiler. Bunu haber alan Sadrazam Tezkereci Ahmet Paşa korkup saklandı. O zaman başdeftar olan Sofu Mehmet Paşa Fatih Camii'ne çağrıldı ve burada isyancılar liderleri olan ocak ağaları ve ulema liderleri tarafından geniş tecrübesi nedeniyle kendisinin sadarete getirildiği ilan edildi. O zamana kadar sadrazam olan Tezkereci Ahmet Paşa saklandığı için kendisinden mührü Hümayun alınamamıştı. O akşam geç saatlerde Tezkereci Ahmet Paşa saklandığı konakta yakalandı. Konağı yağmalandı. Eski sadrazam Fatih Camii'ne isyancı Kapıkulu askeri komutanları, ulema liderleri ve bunların vezir-i azam seçtikleri ve sarayın da bunu teyit et Sofu Mehmet Paşa önüne getirildi. Orada cellat Kara Ali tarafından boğularak idam edildi. Öldürüldüğü yaşının 50'yi geçtiği bildirilir. Sadrazam olan damadının katledilmesinden sonra Sultan İbrahim durmadan haber gönderiliyordu isyancılara. Artık dağılınız. Bir değişiklik olmadığını tespit edince saray burçlarına topları yerleştirmiş bostancılara silahlandırılmıştı. İtaatsizlikleri devam ettiği takdirde hepsini kırıp geçireceği haberini yayılsın istiyordu. İsyancılar ise Kösem Valide'ye saldıkları bir haberde Şehzade Mehmet Sultan'ı Orta Cami'ye gönderilmesini talep ettiler. Kösem Sultan bunun mümkün olmayacağına, böyle bir cülüs adeti olmadığını, padişahın patırdısına bakılmamasını, kendisinin sarayda her ne kadar 12.000 silahlı bostancı neferi olmasına rağmen ağaların kendi tarafında olduğunu bildirdi. Cemiyet saraya geldiğinde bostancıların kendilerine iltihak edeceğini bildirdi. Bu bilgiyi ertesi gün gizlice kıyam erbabının yanı başına gelen bostancıbaşı teyit etti. O gün cumaydı ve bu hal üzere salat-ı cuma elden gitmişti. At meydanına dolaşan kıyımcılar ayak divanı istediler. Orada durmayıp saray içine daldılar. Karşılarında Sultan İbrahim değil, Valide Sultan'ı gördüler. Karşılıklı olarak konuştular. Valide Sultan kıyam edenlere her ne kadar mukavemet etmeye çalıştıysa da oğlu İbrahim'in tahta kalmasını sağlayamadı. Sonunda varayım, arslanımın sarıkçığını sardırayım ve çıkarayım diyerek içeriye girdiği görüldü. Az sonra küçük şehzade babaannesinin elinden tuttuğu halde masum ve güzel yüzüyle göründü. Osmanlı tahtına oturuldu. Bir önünde biat ederek geçiyorlardı. Bu kalabalıktan ürken yeni padişah ağlamaya başlayınca daha fazla rahatsızlık vermeyi önlemek için biat yeterli sayıldı. 6 Ağustos 1648 Çarşamba günü başlayan ihtilal Cuma günü niyetlendiğinde Osmanlı tahtında 39 yıl hüküm sürecek 4. Mehmet Uvanlı Sultan İbrahim'in oğlu vardı. Mimari gelişmeler. Dönemin önemli mimari eserleri Topkapı Sarayı'nın içinde yapılan sünnet odası, yine Topkapı Sarayı'nda sünnet odası ile Bağdat Köşkü arasına inşa edilen Kamariye iftar yeri ve sarayın alt tarafında deniz kıyısına yapılan Yazlık Sepetçiler Köşkü'dür. Bir diğer eseri de Edirne'de Gazi Mihal Köprüsü'ne bitişik olarak Tunca Nehri üzerine yaptırıldığı Seferşah Köprüsü'dür. Bu köprü abisine 4. Murat olan bir sözden dolayı yapılmıştır. Kişiliği: Sultan İbrahim 3 erkek kardeşi 4. Murat tarafından öldürtülmüş, 23 yıl kafes denilen bölümde yaşamış. Öldürülme korkusu nedeniyle sinirleri bozulmuş biri olarak 25 yaşında tahta çıktı. İbrahim'in kişiliğine kardeşlerini öldürten 4. Murat'tan duyduğu korku damga vurmuştur. Öyle ki 4. Murat'ın ölüm haberi ona ulaştırıldığında buna inanmamıştı bile. Sultan İbrahim'in samur, kürke ve ambere aşırı düşkünlüğü nedeniyle kürk ve amber vergisi denilerek halktan para topladı. Üstelik bu düşkünlük
düşkünlüğü kedilere varıncaya dek sarayı samurlarla donatmasına neden oldu. İbrahim sevdiği kedilere samur kürk giydirerek dolaştırıyordu. Kadınlara oldukça düşkün olan Sultan İbrahim devletin en önemli haslarını kadınlarına vermekteydi. Bir defasında İstanbul'daki en iri kadının kendisi için bulunmasını emretmiş ve bulunan bu kadından memnun kalınca Şam'ın tüm gelirlerini ona bağışlamıştı. Kadınlara olan düşkünlüğü Varvar Ali Paşa isyanının çıkmasına sebep oldu. Sultan İbrahim İpşir Paşa'nın Sivas'taki nikahlı eşini kendisini istemesi Varvar Ali Paşa'nın isyanına neden oldu. İsyan eden Varvar Ali Paşa idam edildikten sonra kesilen başı İstanbul'a yollandı. Döneminde görevliler mevki ve geleceklerini Sultan İbrahim'in kadınlarından bekler olmuşlardı. Sıkıntılarını gidermek için üfürükçüleri sarayda dolduran Sultan İbrahim Cinci Hoca olarak bilinen bir üfürükçüye özel ilgi gösteriyordu. Sultan İbrahim'i etkisi altına alan Cinci Hoca için dayalı döşeli bir saray inşa ettirdi. Asıl amacı maddi kazanç elde etmek olan Cinci Hoca sorumluluğu altındaki ilmiye kadrolarını rüşvetle satarak çok büyük bir servetin sahibi oldu. Sultan İbrahim'in eşleri: birinci eşi Turhan Hatice Sultan, ikinci eşi Saliha Dilaşup Sultan, üçüncü Hatice Muazzez Sultan, dördüncü Ayşe Sultan, beşinci Saçbağlı Sultan, altıncı Mahı Enver Sultan, yedinci Şivekar Sultan, sekizinci Telli Hümehşah Sultan, dokuzuncu Zafire Cariye. Erkek çocukları: birinci Sultan 4. Mehmet, ikinci Sultan 2. Süleyman, üçüncü Sultan 2. Ahmet, dördüncü Şehzade Murat, beşinci Şehzade Selim, altıncı Şehzade Osman, yedinci Şehzade Beyazıt, sekizinci Şehzade Cihangir, dokuzuncu Şehzade Orhan'dır. Kız çocukları: birinci Ümmü Gülsüm Sultan, ikinci Fatma Sultan, üçüncü Gevher Han Sultan, Turhan Hatice Sultan'ın kızı, dördüncü Kaya Sultan, beşinci Beyhan Sultan, altıncı Atike Sultan, yedinci Ayşe Sultan, sekizinci Bican Sultan. Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayalım.